Dostlar selamünaleyküm. Türkiye verdiği destekle şimdi de Sudan'daki iç savaşı bitiriyor. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, başkent Hartum'un artık özgür olduğunu duyurdu. Hartum'daki uluslararası havalimanına indi ve burada şükür secdesi yaptı. Ordu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da kontrolünü ele geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı 2 yıldır hızlı destek kuvvetlerinin kontrolü altındaydı. Şimdi yeniden Sudan yönetiminin kontrolüne geçti. Bu saray aslında Türkiye ile Sudan'ın tarihi bağlarını göstermesi açısından da önemliydi. Çünkü saray 2 binadan oluşuyor. Birini 2015 yılında Ömer el-Beşir yönetimi inşa etti. Ama diğeri 1825 yılında Osmanlı tarafından inşa edilmişti. Yani Türkiye şu an ecdadın mirasına sahip çıkmış oldu. Buraya kadar her şey iyi. Peki Türkiye bunu nasıl başardı? Askerimiz Hartum'a gidip savaştı mı? Özel kuvvetlerimiz Sudan ordusuna eğitim mi verdi? Tabii ki hayır. Ve zaten artık bunların çağı da geçti. Yeni çağ teknoloji çağı. Ve Türkiye teknolojisini kullanarak bunu başardı. Her yerde olduğu gibi. Nasıl mı? Hadi bugün hızlıca bu konuyu konuşalım. Ve başlamadan kısa bir hatırlatma yapayım. Bu tarz içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sudan iç savaşa yabancı bir ülke değil. Şu an yaşadıkları ülkedeki 3. büyük iç savaş ve sebebi 2019'a kadar uzanıyor. 2019 yılında Ömer el-Beşir iktidarı devrildi. O dönemler ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar vardı. Bundan dolayı yaşanan darbeye halk da destek vermişti. Ama tabii sonrasının böyle olacağını hiç tahmin etmemişlerdi. Değişiklik umut olarak görülür. O yüzden çoğu zaman sonrasında olumsuz bir şeylerin yaşanabileceği düşünülmez. Her şeyin düzeleceği zannedilir ama burada pek öyle olmadı. Yeni yönetim halkın demokrasi talebine direnemedi ve ilk başta ortak bir askeri sivil hükümet kuruldu ve bu bir geçiş hükümetiydi. Ama bu hükümet de 2021 yılında Sudan Silahlı Kuvvetleri Başkanı General Abdülfettah el-Burhan'ın darbesiyle yıkıldı ve Burhan yönetime el koydu. Zaten esas olay da bundan sonra patladı. Çünkü bu darbeyi yapan askeri yönetimin lideri Burhan olsa da bir güçlü generali daha vardı. O da Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ya da namı diğer Hemed'ti. Burhan Dagalo'nun kendisine itaat etmesini ve hiyerarşik düzene uymasını bekledi. Dagalo, Sudan'da iç savaşın şu anki bir tarafı olan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin komutanıydı ve Hızlı Destek Kuvvetleri her zaman başına buyruk davranan bir yapıydı. Çünkü dışarıdan çok ciddi destek alıyorlardı. Burhan bu yapıyı orduya entegre etmek istedi. Yani orduya katılsınlar, varlıklarını böyle devam ettirsinler. Yani aslında Burhan'ın derdi bunları kontrol altına almaktı ama Dagalo bu şekilde gücünü kaybedecekti. O yüzden buna yanaşmadı. Hızlı Destek Kuvvetleri zaten başından beri kendisini Sudan'a ait bir güvenlik birimi olarak görmüyor. Bağımsız hareket ediyorlardı ve birçok altın madeninin işletmesi bunlardaydı. O yüzden ekonomik güçleri de vardı. Zaten dışarıdan da çok ciddi para yardımı alıyorlardı. Sayıları net olarak bilinmese de 100 bine yakın bir askeri güçten bahsediliyor. İşte Hemedti ve kardeşi bu güce güvenerek 2021'den itibaren Sudan'daki darbe yönetiminin lideri Burhan'a direnmeye başladılar. Ama ilk etapta savaş yoktu. Bu süreçte ne Burhan geri adım attı ne de Hemedti. Ortam sürekli gerildi ve 2023 yılının Nisan ayında bu gerginlik silahlı bir çatışmaya dönüştü. Yani tam 2 yıldır Sudan'da iç savaş var ve bu iç savaş Sudan'daki hemen hemen tüm alanlarda çökmeye sebep oldu. Bugüne kadar on binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Net rakamı kimse bilmiyor. Verilen en iyimser rakam Birleşmiş Milletler raporuna yansıyan 20 bin rakamı. Ama ABD'nin bölgedeki gözlemcisi Sudan İç Savaşı'nda son yıllarda ölen insan sayısının 150 bini bulduğunu söylüyor. Bölgede tam bir kargaşa hakim, o yüzden net bir rakam verebilmek çok mümkün değil. Sudan'ın 50 milyon nüfusu var ve şu ana kadar savaştan dolayı göç etmek zorunda kalan insanların sayısı neredeyse 13 milyona yaklaştı. Bunların arasında 3 milyona yakın insan ülke dışına kaçmak zorunda kaldı. Başta Çad ve Mısır olmak üzere komşu ülkelere sığındılar. 10 milyon civarında insan da ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. Şu an 25 milyon insan orada açlık sınırında yaşıyor. İnsani yardıma muhtaç ama ülkeye yeterince yardım giremiyor. Çünkü Hızlı Destek Kuvvetleri gönüllüler için risk oluşturuyor. Bundan sonra girmeye başlar tabii. Düne kadar Hızlı Destek Kuvvetleri'nin orada gördükleri herhangi bir yardım kuruluşunun personeline saldırma ihtimalleri vardı. O yüzden yardım kuruluşları her yere ulaşamıyordu. Yani şu an zafere yaklaşılmış olsa da Sudan yerle bir olmuş durumda. Zaten darbe yönetimi başa geçtiğinde ülkenin ekonomisi yerle bir olmuştu. Geldiğimiz noktada o ekonomi bir de 2 yıllık bir iç savaş sürecinden geçti. Peki bu savaşı kim körüklüyor? Bu soruyu sormak zorundayız. Çünkü Afrika ülkelerinde bir savaş varsa bunun dış aktörleri vardır. Sudan'daki savaş bu konuda farklı değil. Yine bütün Afrika'daki gerginlikler gibi dış aktörlerin dahil olduğu bir savaş. Zaten Sudan'ın konumuna baktığınızda dışarıdan müdahale olmaması gibi bir ihtimal olmadığını görürsünüz. Çünkü Sudan Kızıldeniz'de dünya ticaretinin kalbi denebilecek bir noktada. Haliyle burada çok fazla ülkenin çıkarı olabilir. Ama buradaki çatışmaların başlıca sebebi kim derseniz çok net şekilde Birleşik Arap Emirlikleri diyebiliriz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri
hızlı destek kuvvetlerine doğrudan silah ve para yardımı yapıyor. Zaten Sudan ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ne üstü kapalı değil, doğrudan açıkça tepki gösteriyor. Daha önce Birleşmiş Milletler'e bu konuyu şikayet bile ettiler. Hatta 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladıkları Kızıldeniz'de Port Sudan'ın 200 kilometre kuzeyindeki Ebu Amama limanını kapsayan 6 milyar dolarlık anlaşmayı iptal ettiler. İptal ederken de Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kızıldeniz sahilinde bir karış toprak vermeyeceğiz diye açıklama yaptılar. Bunun yanında hızlı destek kuvvetlerinin dış bir aktörle Kızıldeniz hattında 16 askeri üs kurulması için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığı iddia edilmişti. Hangi ülke olduğu söylenmedi ama az çok tahmin etmek mümkün. Birleşik Arap Emirlikleri'nin gözü orada. Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden aslında ABD'nin de konuşulması gerekiyor. ABD Sudan'da muhafazakar toplumsal yapıyı dizayn etmek istiyor ve orada Müslüman bir yönetimin çıkarlarına zarar vereceğinin farkında. O yüzden kendileriyle ters düşmeyecek bir yönetimin başa geçmesini istiyorlar. Zaten uzun zamandır Sudan'ı ambargo ve tehditlerle sürekli baskı altında tutuyorlardı. İşte böyle bir ortamda Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ve asker desteği daha da anlamlı hale geliyor. Yani bu 30 milyar dolarlık anlaşmanın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD olabilir. Ama aynı zamanda Rusya da olabilir. Çünkü Rusya'nın da burada gözü var. Bu biliniyor. Yani kısaca toparlarsak burada gerçekten çok ağır bir iç savaş var ve bu iç savaşın daha da şiddetlenmesi için uğraşan dış aktörler de var. İki taraftan bahsediyoruz. Sudan ordusu güçleri bir tarafta. Diğer tarafta da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve belki arka planda ABD'nin ve İsrail'in desteklediği hızlı destek kuvvetleri. Süreci anlatırken Türkiye'den hiç bahsetmedik. O zaman konunun bizimle ne alakası var? Yani biz burada yok muyuz? İşte burada Türkiye'nin bölgedeki yaklaşımı devreye giriyor. Zaten Türkiye ile Sudan arasında tarihten gelen bir bağ var. Yani Sudan'da herhangi bir konuda Türkiye her hamlesinde Batı'nın karşısında veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşısında 1-0 önde başlar. İnsanlar ülkemizi severler. Ama son dönemde takındığımız tavır bugünkü sevginin esas sebebi diyebiliriz. Çünkü 2019'dan beri orada yaşanan gelişmelere Türkiye hiç müdahale etmedi. Sadece sürekli tarafları sükunete davet etti. İç savaş başladıktan sonra da olaylara müdahil olmak yerine elinden geleni yapmaya çalıştı. İç savaş sürecinde neredeyse bütün ülkeler Sudan'dan kaçtı. Bağlarını kesip büyükelçiliklerini kapatıp ülkeyi terk ettiler. Bu en kolay olanıydı ama Türkiye bunu yapmak yerine büyükelçiliğini daha güvenli bir bölgeye taşıdı ve orada elçilik faaliyetlerine devam etti. Buradaki büyükelçiliğimiz aracılığıyla da Sudan'a insani yardım yağdırdı. Yani elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Oradaki insanları bir nebze olsun rahatlatabilmek için çabaladık. Olmayınca da bir yandan taraflar arasında arabuluculuk teklifinde bulunurken bir yandan da meşru yönetime destek vermeye başladık. Bu kapsamda Bayraktar TB2'leri bölgeye gönderdik ve savaşın seyri bu şekilde tamamen değişti. Sudan ordusu hızlı destek kuvvetlerine ait topçu bataryalarının çok büyük kısmını birkaç gün içinde imha etti. Ardından da TB2'ler diğer hedefleri imha etmeye başladı. Hızlı destek kuvvetlerinin kayda değer bir hava savunma sistemi olmadığı için de çaresiz kaldılar. Bölgeden gelen videoları analiz edince aslında bundan çok daha fazla destek verildiği de görülüyor. Çok farklı silahlar da var. Ama şimdi o kısımlara girmeyelim. Zaten dediğim gibi aslında istediğimiz esas çözüm bu değildi. Her zamanki yöntemimizi uygulamak istedik burada. Biliyorsunuz yakın zamanda Etiyopya ile Somali'yi de biz barıştırmıştık. Burada da arabuluculuk çağrısı yaptık ama hızlı destek kuvvetleri buna yanaşmadı. Yumuşak güç işe yaramayınca sert güce geçmek zorunda kaldık. Sonuçta gereken şey demir yumruk olunca bir Bayraktar TB2 bile yetebiliyor artık coğrafyaların kaderini değiştirmeye. Rabbim Gazze'nin kaderini de değiştireceğimiz güce ulaşacağımız günleri bize göstersin inşallah. İşte o zaman ölünce gözümüz arkada kalmayacak. Allah'a emanet olun.